Çarpıcı geldi beyler. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle telefonların sesini kısalım lütfen. Hazır mıyız? Buyurun hocam da başlayalım. Bugün çok hem Türk futbolu için hem Galatasaray için bence çok önemli, çok güzel, çok heyecanlı ve taraftarımızı hem stada gelen taraftarımızı mutlu ettiğimiz hem de ekran başındakileri sevindirdiğimiz bir maç oynadık. Heyecanlandırdığımız bir maç oynadık. Oyunun büyük bir bölümünü çok domine ettik. Çok net pozisyonlar, çok fazla gol attık. Bu tabii ki Tottenham takımı Premier Lig'in en iyi takımlarından biri. Bugün oynayan, oynamayan oyuncusuna baktığımızda tabii ki burada en iyi kadrosuyla çıkmadı ama çok önemli oyunculara sahipler tabii ki. Oyunun devamında da değişiklikler bunu gösterdi. Ama ben genel olarak baktığımızda yani hem dizilişimizin hem oyun planımızın bütün maç boyunca işlediğini düşünüyorum. Ta ki rakip 10 kişi kalana kadar. 10 kişi kaldıktan sonra belki bizim rakibi karşılamamızda ufak tefek problemlerimiz oldu. Ama genel olarak Türk futbolu için önemli bir gece. Türk futbolunun ne kadar kaliteli olduğunu sahada net bir şekilde gösterdik. Türkiye Ligi çok önemli bir lig. Türk takımları çok önemli takımlar. Türk futbolu önemli bir değer. Bunu net bir şekilde bugün sahada gösterdik. Bunu da taraftarlarımıza, bütün Türkiye'ye ve dediğim gibi Avrupa'daki puanımız da çok önemliydi. Güzel bir gece geçirdik. O yüzden öncelikle oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Bizi buraya gelip destekleyen taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Tonight, very for the Turkish football and for Galatasaray, very important, very beautiful and very exciting, and for our fans who came to the stadium, and we made them happy, and also those who were watching on the TV, and they have become happy, and we have excited them. And this type of play we have played, and we dominated most of the game. We had a lot of chances. Of course, Tottenham team is one of the best teams in Premier League. And those who played and those who didn't play from their side, when we take a look at it, and they didn't play with the best squad that they could have created, but very important players they have. And in the following part of the game, we have seen this. But when we take a look at it, generally our system, game plan that we had has functioned for the most part of the game until they were down to 10 men. Perhaps after they were down to 10 men, when we were pressing against them, we had small details to get better at. But how much quality the Turkish football has, and we have shown very clearly. Turkish league is a very important league. Turkish teams are very important teams, and Turkish football is an important value. This we have clearly shown on the pitch tonight, and this for the fans, our fans, and all Turkey. Also, our points coefficients in Europe was very important. So, first of all, I would like to thank the players, and secondly, also those fans who have come here to support us. I would like to thank them as well. Nezih Bey, arkasında. Nezih Akşener, beIN Sports. Hocam öncelikle tebrikler. 45 ile 65. dakikalar arasında Tottenham kalesine 15 şut, çok ciddi bir gol beklentisi ve çok iyi bir takıma karşı geldi. Takımın başına geldiğinizden beri en iyi maçınız olduğunu düşünüyor musunuz bu maç? First of all, congrats. Between the 45th and 65th minutes, there were 15 shots in the opponent goal, and the amount of expected goals was very high. And do you think that this was the best game that you have played since coming in Galatasaray? En iyi maçımız olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle belki Türk futbol tarihinin özellikle bir İngiliz takımına karşı, Premier Lig takımına karşı da en güçlü oyunu diyebilirim. Yani bu seviyede bir takıma karşı bence Türk futbol tarihinin en güçlü oyunlarından birini oynadığımızı söyleyebilirim. Özellikle 70 dakikalık oyunla. I think so, and definitely, I think perhaps for the Turkish football history against the Premier League team, against an English team, the strongest play I could say. Play team of this level against them, one of the strongest games that in the Turkish team
Turkish history we have played, especially about the 70-minute period, I could say that. Çağatay Bey. ET Spor Çarpıcı. Hocam 2 ay önce tırnak içinde söylüyorum size yönelik büyük maç hocası olmadığınız yönünde eleştiriler vardı ve aynı süreçte 2 derbi kazandınız ve bugün Tottenham'a karşı ezici bir oyunla galip geldiniz. Artık bu eleştirilerin sona ereceğini düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim. 2 months ago, there were serious criticism. They were criticizing you very seriously that you are not a coach for big games. But in this period, you have won 2 derbies and you have won against Tottenham. And what do you think about it right now? Yani tabii ki ben geldiğimden beri bütün derbileri aşağı yukarı kazandım. O yüzden bir hafıza kaybolmasını söyleyeyim. Of course, since coming here, I have won almost all the derbies, so perhaps there is a memory loss about what they are saying. Burhan Bey. Muharrem Terzi. Hocam bir de yine rekor kırmayı da ihmal etmediniz galiba bugün. Yine bir rekor eklendi. Bir de rakip ceza sahasında topla buluşma 40, Tottenham'ın 12. Galatasaray'ın attığı şut 28, Tottenham'ın 5. Yani sadece bir açık alanda oynanan oyun değil, bayağı domine etmiş durumda Galatasaray. Namağlup yoluna devam ediyor. Avrupa Ligi'nde de bir yapı olduğunu düşünüyor musunuz hocam? And you have been continuing to break records, and you didn't escape from breaking another one tonight. And receiving the ball in the opponent box, you have surpassed your opponent by a large margin, and you are continuing unbeaten in that sense. Do you think that there is a system going on behind the desks? Yani de çok bunu hep biliyoruz tabii ki. Ama maalesef yani sadece Galatasaray'ın özelinde söylenen bir şey de değil bu. Yani Başakşehir şampiyon oldu, bir yapı var dediler. Trabzon şampiyon oldu, bir yapı var dediler. Beşiktaş şampiyon oldu, bir yapı var dediler. Galatasaray şampiyon oldu, bir yapı var dediler. O yüzden yani sadece Galatasaray'a söylenen bir şey değil bu. Yani hiçbir takım oynamadan, hak etmeden, bütün sezonu net bir şekilde oynamadan şampiyon olamaz. Bence emeklere yazık ediyoruz. Yani burada inanılmaz bir emek var. Bazen uyumuyoruz, bazen yemek yemiyoruz, yoruluyoruz. Bütün sezon belki 11 ay çalışıyoruz. Ve inanılmaz bir emeğinizin sonunda şampiyon oluyorsunuz. Bunu kutluyorsunuz ama diğer taraf diyor ki bu bizim hakkımızdı. Orada bir yapı var. O yüzden yani bunları gülüp geçiyorum ben açıkçası. Yani gerçekten futbolun içerisinde kalmamız gerekiyor. Bugün sahada bunu çok net bir şekilde yani dediğim gibi Türk futbolu için biz oynadık bugün. Türk futbolunu temsil ettik. O yüzden yani şu anda yine işte Başakşehir oynuyor, Kopenhag'da 1-0 önde, Fenerbahçe 0-0, dün Beşiktaş yendi. O yüzden yani bizim burada en iyi şekilde yarışmamız lazım. Avrupa'da kendimizi en iyi şekilde göstermemiz lazım. Tabii ki Türkiye Ligi'ndeki yarışa devam etmek lazım. Onun dışındaki suçlamalar gerçekten emeğe saygısızlık. Yani ben sizin emeğinize de yani başka arkadaşımın, başka bir yöneticinin, bir başkanın yaptığı işle oynadığı yani takımların oynadığı oyunla farklı bir şeyle yani herkes birbirine çamur atabilir. Ama önemli olan sahada gösterebilmek. Ben o yüzden Galatasaray takımının yine sahada kalması gerektiğini, sahada her şeyi göstermesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden yani bu Türk futbolu kazanacak sonuçta. Yani biz burada Türk futbolunu küçük düşürerek hiçbir şey elde edemiyoruz. Ama bu tür maçları kazanarak gerçekten Türk futboluna önemli bir değer katıyoruz. Bunu net bir şekilde bugün gösterdik. We're always laughing at this, of course, but unfortunately, not just for Galatasaray, actually, this is not something that they're saying about Galatasaray only. Where Başakşehir became champion, they said there's something going on behind the scenes. And for Trabzonspor, for Beşiktaş as well, they have said this. For Galatasaray as well, they're saying this, but it's not for Galatasaray only. None of the teams, without playing, without deserving it, a whole season clearly playing, cannot be champion. I think all the hard work, we are just making it nothing. There is a lot of hard work going on. Sometimes we are not sleeping, sometimes we are not eating, and we get tired. All the season, 11 months perhaps, we are working, and all this hard work, and after that you win the title and you celebrate, but the other side says that we had deserved this and there is something going on behind the scenes. I think I'm just laughing at this, and I continue with football, and we need to stay in football. This very clearly we have shown on the page. We have represented the Turkish football tonight, and right now
Başakşehir is playing Copenhagen and 1-0 ahead. Fenerbahçe and Beşiktaş have won, and we need to be competing very well, and we have to show ourselves very well in Europe, and also we need to compete in Turkey, of course. Outside of that, all the blame is just disrespectful, in my opinion. All the hard work, I think, the hard work of the administrators or the presidents, I think about the game that we're playing is the only thing. Everyone can throw dirt on anyone, but what's important is what you can show on the pitch, and Galatasaray team needs to stay on the pitch and need to show everything on the pitch. That's what I think. And Turkish football is going to win at the end of the day. We cannot reduce the value of the Turkish football. We can't gain anything from that. But winning this type of games, we are adding value to the Turkish football, and we have seen this clearly tonight. Buyurun. Kanala gazetesi Furkan Uzun. Hocam bu sezon Avrupa Ligi'nde ve Avrupa Ligi'nde Süper Lig'de duran toptan 12 gol buldunuz. Keza bugün yine attığınız ilk golde duran top organizasyonlar sayılabilir. Bu duran top hocam, duran topta aldığınız bu sonuç kaç günlük bir çalışmanın sonucu? Haftada kaç gün duran top çalışması yapıyorsunuz? Bir de bir dipnot geçeceğim. Tottenham son 19 maçta ikinci kez kalesinde 3 gol gördü. Evet. Yeah. In this season, from the set pieces, you have scored 12 goals, and the first goal of tonight as well. I think an organization from a set piece, we could say. But how many days a week are you training for this? I would like to ask also in the past 9 days about the Tottenham performance. Aslında çok uzun çalışma şansımız olmuyor. 3 günde bir maç oynadığımız için. Yani genelde son antrenmanı hep duran top üzerine kuruyoruz. Son antrenmanda duran toplara çalışıyoruz. Burada tabii ki önce oyuncularımıza rakibin duran top analizini gösterip ondan sonra sahada çalışıyoruz. Her takıma karşı tabii ki farklı şeyler deniyoruz. Rakip nasıl duruyor, alanda mı duruyor, adam mı duruyor. Hepsine göre farklı şeyler deniyoruz. Ama burada önemli olan şeylerden biri de tabii ki oyuncu kalitesi. Yani hem duran topu atan hem de vuran oyuncularımızın kalitesi de burada skora elde etmenizi sağlıyor. Every 2 days we are playing a game, so generally the last training we are establishing the set pieces and we are training that. But first of all, we are showing the analysis of the opponent in set pieces. After that, we are training on the pitch. Against every team, of course, we are trying different things, how the opponent is staying, zonal marking or man-to-man, different things we are trying. But what's important, one of the important things here is quality of the players, those who take the kick, and also the quality of the other players. That gets us the score. Evet, çok soru talebi var ama saatte geç oldu arkadaşlar. Son 2 soru alacağız, kusura bakmayın. Erdem Bey ve Emrah Bey ile bitiriyoruz. KRT Erdem Açıkgöz. Hocam belki de 5-6 farklı olacak bir mücadeleydi. Öncelikle müthiş bir oyun vardı. Ama son 15 dakikası biraz stresli geçti. Bunu neye bağlıyorsunuz? Teşekkürler. Perhaps a 5-6 goal difference it could have been, but especially the latest part of the game has been quite stressful. Why do you think that is? Birincisi tabii ki çok büyük bir enerji harcadık yani maçta. Yaptığımız baskılar, oyuncuların önde oynaması ve top bizdeki hareketliliği birçok şeyde çok büyük enerji harcadık. Burada da değişiklikler yapmaya çalıştık. Yine sarı kartlı oyuncularım vardı. Yani Mertens'i o yüzden çıkarttım. Gabi'yi devamında çıkarttım. Osimhen kendi çıkmak istedi. O tabii ki iyi bir antrenman yapmıştı. Yoruldu ve o çıkmak istedi. Arkasından Icardi sakatlandı. Hani baktığınızda oyunda dizilişimizi kaybettik. Yeni giren oyuncular için de bazen oyuna girmek de zor oluyor. Oyuna sonradan girdiğinizde etki etmek bazen zor oluyor. Ama ana neden bence rakibin 3-2'yi bulmasıydı. Yani rakibin 3-2'yi bulması belki bizim biraz oyun gücümüzü kaybedip biraz daha yani oyunu bitirmeye yönelik hamleler yapmamızı sağladı. Çok fazla pozisyon vermedik ama tabii ki çok iyi, çok kaliteli bir takım olduğu için yani girdikleri bütün pozisyonları aşağı yukarı gole çevirdiler. Of course, we have spent a lot of energy in this game with the press that we have made, our players playing forward and up the pitch, and when we're in possession, the mobility, in many things we have spent a lot of energy, and over here we tried to make the changes. I had players who had yellow cards, Mertens I took out, that's why, and Gabi afterwards. Osimhen I took out because he had trained a few times, so he wanted to get out, and afterwards Icardi was injured. When we take a look at it, our formation, our system, we had to lose.
And for the other players who enter later part in the game, it's sometimes difficult to affect the game. But mainly, the opponent finding 3-2, that's actually made us lose our strength in that sense, and we had made mistakes in that sense. We didn't give a lot of chances, but because the opponent is with a lot of quality and they have, from every chance almost, they have scored. Son soru Emrah Bey buyurun. Emrah Bey, hocam tebrik ederim. Son 36 takım belli olduğunda Tottenham bu kadro değeriyle turnuvanın favorileri arasında gösteriyordu. Belki de ilk sıradaydı. Galatasaray'ın da en zorlu rakibi olarak gösteriyordu. Bazı maçlar vardır, kazandığınızda çok farklı yerlere taşır sizi. Bazı maçlarda kaybettiğinizde çok aşağı düşmenize neden olabilir. Bugünkü galibiyet Galatasaray'ı hem Süper Lig'de hem Avrupa Ligi'nde nereye taşıyacak? Hocam bir soru da hani son soru olduğu için şey yapıyorum. Icardi'nin durumunu biz biraz ciddi gördük. Son durumu nedir? Bilgi var mı? Congrats first of all, when we have seen the last 36 for the Europa League, Tottenham was one of the favorites and perhaps the first and one of the most difficult opponents for our team as well. What do you think about the difference of scores in certain games? Could it have been that way in this game as well? Also, the situation of Icardi, it seemed quite serious. Is it very serious? Birincisi Tottenham benim çok oyun olarak da çok beğendiğim bir takım. Çok güçlü bir oyunları var. Hocalarım da çok gerçekten çok beğendiğim bir hoca. Yani oyun anlamında kendi oyunumuzla benzettiğim çok fazla şey var. Çok beğendiğim bir takım. Onlara karşı oynamak, kazanmak tabii ki bize moral verdi, puan verdi. Ama neredeyse 2,5 gün sonra bir maça çıkacağız. Samsunspor maçına çıkacağız. Şimdi bu maçı unutup o maça hazırlanacağız. Ama moral önemli tabii ki. Biraz yorgunluğumuz olacak o maçla ilgili. Ama şu anda yani burayı unutup, bu galibiyeti unutup bir an önce lig maçına düşünmemiz, ona konsantre olmamız, ona hazırlanmamız gerekiyor. Çünkü çok fazla da günümüz yok. Icardi'nin durumunu da hemen söyleyeyim. O da yani ağrısı biraz daha azaldı buz yaptıktan sonra. Tam olarak tabii ki MR'a çekildikten sonra durum belli olacak. Şu anda yani tam olarak bir şey söylemiyoruz ama yani ağrısının daha az olduğunu söyleyebilirim. First of all, Tottenham, game-wise, I like very much. A very strong game they have. And their coach as well, truly I like his game sense. And it's similar to our game in many ways, and I like this team. Playing against them and winning against them, of course, have given us morale and points. But almost in 2.5 days, we're going to play another game, Samsung Sport game. And we need to forget this game and we need to prepare for the next one. But of course, morale is important. We're going to be tired, of course, for that game a bit, but forgetting this victory, this game, and as soon as possible, we need to concentrate and think of the next game and prepare for the next game in the league. And we don't have many days, as I said. About Icardi, he has less pain right now, and we're going to take an MRI, and we will see afterwards what's going on. Any question for English media? So our press conference finished. Next Teşekkür ederim. Osman Usta, herkese.